Selam, ismim Necmi. Ben bir multiple skleroz hastasıyım. Bu kanalda hem deneyimlerimi paylaşıyorum hem de hastalıkla ilgili faydalı ipuçları veriyorum. Bugün dışarıda olmamın sebebi hava sıcaklığı şu an gölgede olduğum için 37 dereceyi gösteriyor. 15 Temmuz 2023 ve hava durumu kayıtlarına göre bugün 42 ve 43 derece aralığında oynayacak. Bu dışarı çıkmamdaki sebeplerden biri bu. Sıcak hava MS hastaları için iyi gelmiyor. Özellikle yüksek nem oranı bizi mahvediyor. Şu an bulunduğum yerde rüzgar esintisi var. Saçımdan fark edebilir misiniz? Bu sebeple gayet iyi durumdayım. Esinti bana iyi geliyor. Bugün anlatacağım iki konu var. Birincisi bu hava durumu ve bununla baş etmenin yolları. İkincisi ise dopamin. Önce havayı biraz kısaca anlatayım, sonra içeri geçeceğim. Şimdi hava sıcak olduğunu zaten hava durumundan falan çok önceden biliyoruz. Fakat asla susuz dışarı çıkmayın. Özellikle yanınızda serinletici bir malzeme bulunsun. Dondurma tercih edilir, şekerli olduğu için. Bu ikinci madde ile ilgili. İkinci maddede dopamin diye bir enzim var beynimizde. Dopamin bilimsel adı mutluluk hormonu diye geçiyor. İki yolla dopamin üretebiliyoruz. Bunu beynimiz otomatik üretiyor. Eczaneden almıyoruz. Birinci yol, bir görevi başardığınız zaman, bir hedefe ulaştığınız zaman beyniniz başardığınız için mutlu olur. Zaten insan doğası bunu kendimiz hissederiz. Bir işi başardığımız zaman mutlu oluruz. Birincisi bu. İkincisi ise eğer işi başarma imkanınız yoksa daha kolay bir yöntem var. Beslenme kaynağıyla. Şöyle ki sindirim sistemi beyne bir sinyal gönderiyor ve gayet mutluyum, keyfim yerinde diyor ve beyin de bunun sonucunda dopamin üretiyor. Yani birazcık üçkağıt gibi ama o sebeple biz şekerli besinleri ya da mutlu olduğunuz yiyecekleri tercih ederiz. Buradaki olay o yiyecekler beynimizde dopamin salgılanmasına sebep olur ve kolay yoldan mutluluk hormonu üretiriz. Beynimiz basit olduğu için aslında dopamin üretecek bir sebebiniz olsa gayet neşeli ve mutlu yaşarsınız. Fakat ikinci sebebi tercih etmiyoruz çünkü ikinci sebepte şeker var. Özellikle ucuz şeker ve glikoz şurubu beynimiz için faydalı olmasına rağmen sindirim sistemi için çok zararlı. SIBO diye bir rahatsızlık duyduysanız ince bağırsaktaki bakterilerin gereğinden fazla çoğalması ve kalın bağırsağa hatta nefes yollarına kadar dağılmasıyla ortaya çıkıyor. Şimdi içerideyim. Size şunu göstermek istiyorum. Bunlar kendi yaptığım zeytinyağının içerisinde bekletilmiş sarı kantaron. Şu baştaki kırmızılar aslında sarı kantaron isimli bitki. Bu bitkinin çiçekleri kırmızı olduğu için zeytinyağına özleştiği zaman kırmızıya dönüşüyor. Pencerenin önünde olma sebebi ise güneş ışığında 40 gün bekletiyorum. 40 gün sonunda bunlar tamamen özleşiyor. Yan taraftaki sarılar ise civan perçemi. Civan perçemi de bağırsakların iç tabakasının tamirinde çok faydalı. Ayrıca bakteriler için zararlı. Bakterileri yok edici özelliği var. Şimdi bağırsaklarda bir problem olduğunu biliyoruz. Özellikle minik kesikler olduğunu ben kendimden biliyorum. Bazen kanama oluyor. Fakat bu kanamalar eğer çok derindeyse siz daha bunu hissetmeden ya da dışkıda kan görmeden önce sindirim sistemi tekrar o kanı çözer ve içeriye alır. O sebeple MS hastalarında bağırsaklarda kan görünme ihtimali çok düşüktür. Fakat bu hastalarda özellikle MS hastalarının çoğunda ben karnında şişlik olduğunu ve bakteri sebebiyle bağırsakların aşırı gaz yaptığını kendimden biliyorum, arkadaşlarımdan biliyorum.
Dışarıda iki maddeden bahsedeceğimi söylemiştim. Birincisi susuz kalmayın. Hiçbir durumda susuz kalmayın. Bu özellikle uzun süreli çalışanlar, bilgisayar başında çalışanlar çoğu zaman sadece kahveyle yetinirler ve kahve su değildir. Bunu istediğiniz diyetisyene de sorabilirsiniz. Kahve ya da çay su değildir. Vücut onu su olarak algılamaz ve onun sentezlenmesi, temizlenmesi, tekrar normal suya dönüşmesi aşamalarından dolayı kahve ya da çay su değildir. Su için susuz kalmayın çünkü sindirim sisteminiz susuz kaldığı zaman hesapları karıştırıyor. Bunun da diğer günlük beslenmedeki problem olan kısım buğday ürünleri su tutucu değildir. Eğer çok fazla buğday yiyorsanız ya da sadece buğday değil biliyorsunuz kuş değiliz biz buğday yemiyoruz ama tatlı yiyorsunuz, pasta yiyorsunuz, şekerlere bayılıyoruz ve bunun sonucunda da bir sürü buğday sindirim sistemimize giriyor. Bir pasta yediğiniz zaman kalın bağırsak o pastada hiç su bırakmayana kadar kurutur, kupkuru yapar. Daha sonra da o kuruluktan dolayı kendi ürettiği dertle baş etmeye çalışır. Bunun alternatifi de var. Yulaf çeşitlerini de artık diyet listenize yulaf ekleyin bence. Çünkü yulaf kolay kolay kurumuyor. Benim yaptığım denemelerde bu çok iyiydi. Mesela ıslak bir ekmeği güneşe koyarsanız yarım saatte bir saatte kupkuru olur. Fakat yulafı güneşe koysanız bile en azından 24 saat ya da 2 gün sonra bile yumuşak halde duruyor. Bu da su tutması açısından lifli besinler denilen kısım önemli. Bir de şu var hatırlatmak istiyorum tekrardan. Lifli besin yiyorum diyerek meyve kabuklarını yemeyin. Bazı diyetisyenler bunu öneriyor. Biz karpuz kabuğu yemeyiz. Karpuz kabuğu insanlar için iyi bir besin değildir. Hani karpuz kabuğunu seven canlılar var ama onlar insan değil. Neyse. İkinci maddeye devam edeyim. Şimdi iki madde dedim ya. İkinci madde eğer vücudunuz mutlu olacak sebep bulamıyorsa bunun en kolay yolu beslenme tarafından bunu destekleyip en azından dopamin üretecek bir bahanesi olmasıdır. Çünkü insanlar hep mutlu olmak ister. Biz insanız. Yani doğadaki diğer canlıların çoğu da mutlu olmak ister. Hani hayvanlar dahil. Bunların bir kısmı sahipleriyle mutlu olur. Kendi eşleriyle, hemcinsleriyle mutlu olur. Fakat çoğunluk %90 diyeyim yemekten mutlu olur. Organizmamız böyle çalışıyor. Eğer mutluluğu başka bir yerde bulamıyorsanız daha çok yiyip, daha çok hamur işi yiyip, tüketip, daha şekerli besinler tüketip sindirim sistemimize mutluluk enzimi salgılatma emri veriyoruz. Fakat bunun devamında kilo alıyoruz. Fazla kilolar başımıza dert oluyor. Kilo bir şey değil. Kiloyla yine yaşarız. Fakat bağırsaklardaki gazla yaşamak gerçekten sıkıntı. Bunu yapmayın. Daha önceki videomda anlatmıştım. Rezene tohumu ya da kimyon tohumu çayı sizin için çok iyi gelecek. Bağırsaklarınızda gaz varsa rezeneyi gidip 1 kilo alın. Hani bir avuç değil 100 gram değil. 1 kilo alın ve onu her gün çay yapın. Hani her gün siyah çay yapıyorsunuz, siyah çay demlenmiş mi diye bakıyorsunuz ya. Bunun yanında akşamları özellikle yatmaya yakın rezene çayı, kimyon çayı mutlaka listenizde olsun. MS hastaları, trigeminal nevralji hastaları, özellikle sindirim sisteminde gaz olması sizin ağrılarınızın çoğunun sebebi. Bunu çözmek de kolay. Gazla ilgili derdiniz var. Gazı çözün. Gerisi kendiliğinden geliyor. Benim bir beklentim var. Hastalığı tamamen iyileşip koşacağım diyorum. Fakat bu ne zaman olacak biliyor musunuz? Hani normal yürüyemiyorum çünkü dışarısı 43 derece. 43 derecede koşarsam 100 metre sonra düşer bayılırım herhalde. Sıcaklar iyi gelmiyor. Bunu da özellikle hatırlatayım. Mesela kafeye gidiyorum. Kafelerde
soğuk ortamda 20 derece civarı ısıtmaları var. Klimaları sürekli çalışır ve ben 20 derecede çok mutlu oluyorum çünkü vücudum soğukta sakinleşiyor. Beynim sakinleşiyor, bağırsaklar zaten çok mutlu oluyor. Eğer bir yara varsa o kaslar gerildiği için yaralar kapanıyor. Ve ondan dolayı da ben soğuk havada çok mutlu oluyorum. Ve koştuğum gün bir kış günü olacak. Bunu da tekrar hatırlatayım. Ben koşacağım. Denge ile ilgili biraz sorunlarım var. Minik sorunlarım var. Bunun da sebebi birkaç tane. Epstein-Barr virüsü ya da herpes simplex ile ilgisi olduğunu düşünüyorum. Fakat onlar bir yerden sonra problem değil. Dengesiz de olsa koşacağım. Ayakkabımı aldım. Instagram'da takip ediyorsanız soğuk bir şehirde koşmayı planlıyorum. Takipte kalın. Beğen düğmesine halen basmadınız mı?